Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere farklı şekliyle haşhaşlı çörek tarifi vereceğim. Kat kat ayrılan yumuşacık bir hamuru var. Bu ölçülerle toplamda 8 tane çörek elde edeceğiz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. İlk olarak kaseme ılık sütümü almakla başlıyorum. Sütün sıcaklığı 45 dereceye geçmesin lütfen. Çünkü yüksek sıcaklıklarda mayamız ölüyor. Eğer mutfak termometreniz yoksa elinizi yakmayacak ılıklıkta bir süt kullanabilirsiniz. Sütümün üzerine kuru mayamı ve şekerimi ilave ettikten sonra şöyle kabaca karıştırıyorum. Daha sonra oda sıcaklığında bir adet yumurta ve sıvı yağımı ilave edip tekrar karıştıracağım. Homojen bir kıvam aldıktan sonra kuru malzemelerimizi eklemeye geçeceğiz. Unumu eleyerek ilave edeceğim ancak kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Unumuzun bir kısmını eledikten sonra üzerine tuzumu ilave ediyorum. Tuzla mayanın direkt temas etmemesi gerekiyor arkadaşlar. Unumun bir kısmını ekledikten sonra bir tahta kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Burada yüksek proteinli bir un kullanırsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Unların ambalajında besin öğeleri kısmında protein oranı yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. En az böyle %13 protein oranı içeren bir un kullanırsanız daha iyi olacaktır. Oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur kullanacağız. Tahta kaşığı çıkarttım. Elimle yoğurma aşamasına geçiyorum. Hala unumun tamamı bitmedi. Yavaş yavaş ilave edip hamurumu toparlıyorum. Ele yapışmayacak bir kıvama geldiği zaman tamamdır. Fazla un ilavesi yapmıyoruz. Tezgaha aldım. Güzelce toparlıyorum. Hamurumuz toparlandıktan sonra içerisine tereyağı ilave edip o şekilde biraz daha yoğuracağız. Şimdi içerisine tereyağımı ilave ediyorum ve hamurla güzelce özleşene kadar yoğuracağım. İlk etapta böyle parça parça bir görüntü elde edeceksiniz ancak yoğurmaya devam ettikçe böyle tereyağı hamura güzelce karıştıkça mükemmel kıvamda bir hamur elde ettiğinizi göreceksiniz. Mayalı hamurlarda yoğurma işlemi çok önemli. 6-7 dakika boyunca güzelce hamurun böyle elastik bir kıvama gelene kadar iyice yoğuruyorum. Bakın hamur çok güzel bir kıvamda. Tereyağını güzel bir şekilde yedi. Bakın kıvamı harika oldu gerçekten. Şimdi mayalanması için kabıma tekrar alacağım. Kıvamını da şöyle göstereyim. Bakın yumuşacık. Harika bir hamur oldu. Şimdi ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık 1 saat boyunca mayalandıracağım. Ta ki hamurumuz 2 katına çıkana kadar. Kabıma tekrar alıyorum. Üzerine bir streç film geçirdikten sonra 1 saat boyunca mayalandırmaya bırakıyorum. Biz de bu sırada haşhaş ezmemizi hazırlayalım. Burada haşhaş ezmesi var. Yaklaşık böyle 4 yemek kaşığı kadar kullanıyorum ama çok dolu değil. Gramajlarını zaten açıklamalar kısmına yazacağım. Üzerine sıvı yağımı ilave edip karıştırıyorum. Eğer haşhaş ezmeniz daha katı bir kıvamdaysa biraz daha fazla sıvı yağ ekleyebilirsiniz. İçerisine şekerimi de ilave edip güzelce karıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi çok cıvık değil, sürülebilir kıvamda. Şimdilik kenara alıyorum. Hamurun 1 saat sonunda güzelce mayalandı. Şimdi havasını alıp bezeleme işlemine geçeceğiz. Tüm bezelerimi güzelce yuvarladıktan sonra üzerine temiz bir bez örterek yaklaşık 15 dakika boyunca dinlenmeye alacağım. Bezelerim güzelce dinlendikten sonra açma işlemine geçebiliriz. Bir tane bezeyi ayırdıktan sonra diğerlerini yan tarafa koyuyorum ve üzerine temiz bir bez örtüyorum kurumaması için. Her bezenin altına üstüne biraz un serperek merdane ile açıyoruz. Yaklaşık 25 santim çapında yuvarlaklar elde edeceğiz. Tüm açtığımız hamurları üst üste koyacağımız için eşit boyutta olmasına özen gösterelim. 5 bezemi de açtıktan sonra ilkini alıyorum. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar oda sıcaklığında yumuşak tereyağımı güzelce süreceğim. Yağın üzerine de yine hazırlamış olduğum haşhaş ezmemden 1 tatlı kaşığı kadar sürüyorum. Güzelce yayıyorum. 4 hamuru da bu şekilde üst üste koyarak harcımızdan sürüyoruz. Alttaki hamurla eşit olması açısından üzerine güzelce kapatıyorum. Ve tüm hamurum bitene kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar, son katı da kapatıyorum üzerine. Daha sonra kenarlarını biraz böyle yuvarlatacağım eşit bir görüntü elde etmek açısından. Hamurumu bir kazıyıcı yardımıyla 8 eşit parçaya ayırıyorum. Tepsi mayası yapacağımız için bu sırada fırınımızı 50 derecede ısıtmaya başlayabiliriz.
Şekillendirmesini de şöyle gösterelim. Hamurumuzun katları zaten şu şekilde ayrılıyor. Geriye doğru her katı tek tek çekerek açıyorum. Son olarak uç kısmını da aşağı doğru birleştireceğim açılmaması için. Şöyle alta doğru katlayıp kapatıyorum ve tepsimi alıyorum. Şöyle bir tane daha gösterelim. Bakın tek tek açılıyor zaten. Geriye doğru attırıyorum. Ve hamurumun uç kısmını alta alıyorum. Bu şekilde üzerine temiz bir bez örterek 50 derecede ısıttığım fırına tepsi mayası için gönderiyorum. Yaklaşık 20 dakika, yarım saat boyunca güzelce kabarana kadar mayalanacak. Mayalanan hamurlarımın üzerine yumurta sarısını süreceğim. Şimdi burada bir adet yumurta sarısı var. Bir tatlı kaşığı da süt var. İkisini güzelce karıştırdım. Hamurlarımın üzerine güzelce her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu sırada fırınımı 180 dereceye aldım. Hamurlarıma yumurta sarısı sürdükten sonra üzerine haşhaş tohumuyla süslüyorum. Bu aşamada eklemeyebilirsiniz. Dilerseniz boş bırakabilirsiniz. 180 derecede ısıttığım fırınıma pişmek için göndereceğim. Yaklaşık 20 dakikada pişiyor. Fırından fırına fark eder. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzeri güzelce kızardığı zaman tamamdır. Evet, haşhaşlı çöreklerimiz pişti. Çok güzel oldu. Oldukça da yumuşak oluyor, böyle yumuş yumuş. Gerçekten harika bir görüntüsü ve tadı var. Umarım siz de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi şöyle iç yapısını göstereyim. Tel tel ayrılıyor. Mükemmel oldu. Deneyenler aşağıya yorumlarını bırakırsa çok mutlu olurum. Yine yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.